Herkese merhabalar, herkese selamlar. Konuya başlamadan önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Türkiye, 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde halk iradesini esas alan bir cumhuriyet olarak kuruldu. Bu yeni devlet, egemenliği saraydan alıp millete veren, hukuk devleti ilkesiyle şekillenen ve çağdaş demokrasiyi hedefleyen köklü bir dönüşümün ürünüydü. Laiklik, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve seçimle iş başına gelen yöneticiler Türkiye'nin kurucu dinamiklerinin temel taşlarıydı. Ancak bugün bu ilkelerin nasıl uygulandığı ve demokrasinin ne kadar güçlü olduğu yeniden sorgulanıyor. Son dönemde yaşanan olaylar Türkiye'nin demokratik yapısının sınandığı kritik bir dönemeçte olduğuna işaret ediyor. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri hangi ilkeler üzerine kuruldu ve bugün bu ilkeler ne durumda? Bunun yorumunu size bırakıyorum. Tarih boyunca insanlık farklı inançlar ve kimlikler üzerinden ayrışmış, zaman zaman din temelli savaşlar ve düşmanlıklar yaşanmıştır. Ancak aslında tüm dinler insanı erdemli, vicdanlı ve merhametli olmaya çağırır. İnançlarımız ne olursa olsun hepimiz aynı dünyada yaşıyor, aynı gökyüzüne bakıyor, aynı ortak değerleri paylaşıyoruz. Farklı inançlar aslında bizi ayıran değil, zenginleştiren unsurlar olmalıdır. Tarih, inancı ne olursa olsun vatanı için mücadele eden, halkının haklarını savunan insanlarla doludur. İşte Papa Efhim de böyle bir isimdir. O inancından öte aklını ve vicdanını öne koymuş, doğup büyüdüğü topraklara bağlı kalmış ve Türk milleti için mücadele etmiştir. Hristiyan olmasına rağmen Türk kimliğinden ve vatan sevgisinden asla taviz vermemiş, insanların din üzerinden ayrışmasına karşı çıkmıştır ve bu hikaye onun hikayesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde yalnızca Müslüman Türkler değil, Hristiyan unsurlar da çeşitli şekillerde yer aldı. Bu isimlerden biri de Papa Efhim olarak bilinen Pavlos Karahisarithis'dir. Anadolu'da yaşayan Türk Ortodoks topluluğunu temsil eden Papa Efhim, Fener Rum Patrikhanesi'nin Yunan yanlısı politikalarına karşı çıkarak bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'ni kurmuştur. Türk milliyetçiliği doğrultusunda hareket eden bu sıra dışı din adamı, milli mücadeleyi desteklemiş, Fener Rum Patrikhanesi'ne muhalefet etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dini ve siyasi yapısında önemli bir figür haline gelmiştir. Papa Efhim kimdir diye sorarsanız eğer ki, Papa Efhim'in gerçek adı Pavlos Karahisarithis'tir. 1884 yılında Osmanlı Devleti'nin Giresun vilayetine bağlı Şebin-Karahisar ilçesinde doğmuştur. Etnik olarak Karamanlı bir Rum Ortodoks olan ailesi, Osmanlı topraklarında yaşayan ancak Türkçe konuşan Hristiyan topluluklardan birine mensuptu. Anne ve babası Papa Efhim'in ailesi hakkında çok fazla kayıt bulunmamakla birlikte ailesinin kökenlerinin Şebin-Karahisar ve çevresinde uzun yıllardır yaşayan Türkçe konuşan Ortodoks Hristiyanlara dayandığını bilinmektedir. Papa Efhim doğuştan Hristiyan Ortodoks olarak dünyaya geldi. Ancak ailesi gibi Türk kimliğini benimseyen bir Hristiyan topluluğuna aitti. O dönemde Anadolu'da yaşayan pek çok Ortodoks Yunan kökenli olmadığı halde Fener Rum Patrikhanesi tarafından yönetiliyordu. Fener Rum Patrikhanesi Anadolu'daki tüm Ortodoksları Helen kültürüne asimile etmeye çalışıyordu. Papa Efhim bu duruma karşı çıkarak Türk kimliğini koruyan Ortodoksların ayrı bir patrikhane kurmasını savundu. Papa Efhim Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'daki Türk Ortodoks topluluğunun Fener Rum Patrikhanesi tarafından Yunanistan'a bağlanmaya çalıştığını fark etti. O dönemde Fener Rum Patrikhanesi, Megali İdea, Büyük Yunanistan hayalini destekleyerek Yunan ordusuna lojistik ve moral desteği sağlıyordu. Buna karşı çıkan Papa Efhim, Türk milliyetçiliğini destekleyerek Anadolu'daki Ortodoks Hristiyanları Türkiye'nin bağımsızlığı için harekete geçirmeye çağırdı. 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk ile görüşerek milli mücadeleye olan desteğini bildirdi. Ankara hükümeti tarafından desteklendi ve Türk Ortodokslarının lideri olarak kabul edildi. Yunan işgaline karşı çıkan açıklamalar yaparak
Anadolu'daki Ortodoksların Yunanistan'ın yanında olmadığını dünyaya duyurdu. Yunanlılara karşı tutumunda şu açıklamalarda bulunmuştur. Biz Türk'üz, Türk kalacağız. Bizi asimile etmeye çalışmanıza izin vermeyeceğiz. Fener Rum Patrikhanesi Yunan çıkarlarına hizmet etmektedir. Ancak biz Türk vatanına bağlıyız diyerek Patrikhane'ye de sert tepki göstermiştir. 1922 yılında İzmir'in işgalinden kurtulmasının ardından Yunan Ortodokslarına "Siz Yunan kralının peşinden gittiniz ama biz vatanımızda kaldık" diyerek Anadolu'daki Türk Ortodoks kimliğini vurgulamıştır. 1923 yılında İstanbul'un kontrol altına alınmasının ardından Patrikhane buraya taşındı. Ankara hükümeti Fener Rum Patrikhanesi'ni Yunan yanlısı bir kurum olarak görüyordu ve Papa Efhim'in liderliğindeki Patrikhane'yi destekledi. Ancak nüfus mübadelesi nedeniyle Anadolu'daki Ortodoks nüfusun büyük bir kısmı Yunanistan'a gönderildiği için Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin cemaat tabanı zayıf kaldı. Papa Efhim'in kısacası Türkiye için yaptıklarına değinecek olursak, milli mücadeleye destek vermiştir. Fener Rum Patrikhanesi'nin aksine Ankara hükümetini destekleyerek Yunan işgaline karşı çıkmıştır. Türk Ortodokslarının haklarını savunmuştur. Yunan kültürüne asimile olmamış Türkçe konuşan Ortodoksların dini bağımsızlığını korumak için mücadele etmiştir. Fener Rum Patrikhanesi'ne karşı durmuş, Patrikhane'nin Yunan politikalarına hizmet ettiğini savunarak onun Türkiye'deki gücünü kırmaya çalışmıştır. Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'ni kurmuştur. Böylece Türkiye'de yaşayan Ortodoks Hristiyanların dini liderliğini Türk kimliğiyle sürdürebileceği bir yapı oluşturmuştur. Papa Efhim 1968 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Ölümünün ardındansa Patrikhane makamı oğulları tarafından devralınmıştır ve Türk Ortodoks Patrikhanesi günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Ancak günümüzde cemaat sayısı oldukça azalmış durumdadır. Papa Efhim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde Fener Rum Patrikhanesi'ne karşı durarak Türk milliyetçiliği ile Ortodoksluk arasında bir köprü kurmaya çalışan önemli bir figürdü. Milli mücadelede Ankara hükümetine destek vererek Yunan asimilasyon politikalarına karşı çıktı ve Türk Ortodokslarının bağımsızlığını korumak için mücadele etti. Günümüzde mirası hala devam eden Türk Ortodoks Patrikhanesi her ne kadar küçük bir topluluk olsa da Papa Efhim'in milli mücadeledeki rolü ve Türkiye Cumhuriyeti'ne olan katkıları unutulmamıştır. Videomun sonuna yaklaşırken de şunları söylememe izin verin. Dünya üzerinde farklı inançlar, farklı kültürler ve farklı düşünceler var. Ama bizi insan yapan şey bu farklılıkları bir tehdit olarak görmek değil, bir zenginlik olarak kabul edebilmektir. Hiçbir din, hiçbir öğreti insanları birbirine düşman etmez. Tam tersine merhameti, adaleti ve sevgiyi öğütler. Bu yüzden din insanın kalbinde yaşamalı. Başkalarına baskı kurmak için değil, kendimizi daha iyi bir insan yapmak için var olmalıdır. Önemli olan kimin hangi dine inandığı değil, hepimizin daha adil, daha vicdanlı, daha saygı dolu bir dünya için ne yaptığıdır. İşte gerçek değer bence burada yatar. Ben Çağrı, daha güzel bir dünyada, daha vicdan dolu bir dünyada, daha saygı dolu bir dünyada, daha mutluluk dolu bir dünyada görüşmek üzere. Hoşça kalın.